Merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şirin kız bebek yeleğinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yelek için 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikle bir bebe yünü kullandım. Bir yumak ip bittikten sonra ikinci yumaktan çok az kullandım. Toplamda 120-130 gram kadar ip gerekli oldu diyebilirim. Şiş olarak da 3,5 numara misinalı şiş kullandım. Siz dilerseniz normal şişle de örebilirsiniz. Yelek 1 yaş için uygun oldu. Yakadan başladım öncelikle örmeye. Yaka kısmında yaka düşürme çalışması yaptım. Sonra roba artışlarında ajurlu ve ajur artırma tekniğini kullandım. Artışlar tamamlandıktan sonra kol kısımlarını pıtırcıklı kesme yöntemiyle keserek kapattım. Sonra gövde kısmına başladım. Gövde kısmında da bu roba artış şekline uygun olması açısından üçlü ajur basit bir model kullandım. Model uygulamasını yaptıktan sonra etek kısmında yine haroşa lastik uygulayarak yeleğin örgüsünü tamamladım. Tamamladıktan sonra yaka kısmına fırfır çalışması yaptım. O da yeleğe cici ve güzel bir hava kattı bence. 5 tane iliğimiz oldu yeleğin ön kısmında. Buraya inci düğmeler diktim. Bu modele çok yakıştığını düşünüyorum inci düğmeleri. Yeleğin ölçülerini de söyleyeyim size isterseniz. Genişliği, beden genişliği 27 santimetre kadar. Boyu 32 santimetre. Bu ölçüleriyle 1 yaş çocuklar için, hatta 1,5 yaşa kadar çocuklar için oldukça uygun olacaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Dilerseniz birlikte yapılışına başlayalım. Evet, yeleğin yapılışına başlayalım. Yelek için 100 gram 250 metre olan anti peeling özellikli bir bebe yünü kullanacağım. Kız bebek için olacağından pembe tercih ettim. Şiş olarak 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Siz dilerseniz normal şişle de örebilirsiniz. Şimdi 80 ilmekle başlıyoruz örgümüze. 80 tane ilmek aldım ve haroşa olarak lastiğini örmeye başladım. Haroşayı her iki yönde de ben düz örüyorum. Dilerseniz siz ters de örebilirsiniz. 3 haroşa sırası ördüm, bakın şu an 3 sıra oldu. Örgünün ön yüzündeyim ve ön yüzden son 7 ilmeğe kadar örerek geldim. Kız bebek için olacağından örgümüz, iliğimiz sağ tarafta olacak. Bakın burası önden baktığımızda sağ tarafı. Burada ilik açacağım şimdi. Erkek bebeklerde bu tarafa açıyoruz iliği, sol tarafa açıyoruz. Şimdi ön yüzden sırayı ördüm. Son 7 ilmeğe kadar kenar patlarımız 7 ilmek olacak. Son 7 ilmekte bakın iliğimizi şöyle açacağız. İlk 3 ilmeği örüyorum. 4 ilmek kalmışken şu şekilde ipimi dolayarak iliği oluşturuyorum. Sonraki 2 ilmeği de sağa doğru birlikte bu şekilde örerek alıyorum. İliğimizi açmış olduk. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Bu arada örgüde hep bakın son ilmekleri de düz öreceğim. Döndüğümde ilk ilmekleri örmeden alacağım. Bu uygulamayı örgümüz boyunca devam ettireceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra bakın ilik açtığım ilmeğe gelelim. Onu bu şekilde örerek devam ediyorum. İliğimiz oluşmuş oldu. Bu sırayı şimdi lastiğimizin son sırası olsun artık. Bu sırayla birlikte 4 haroşa sırası olmuş olacak. Bütün ilmekleri düz örerek tamamlıyorum. Evet, arka yüzden ördüğümüzde sıramızı 4 haroşa sırasını tamamlamış olduk. Lastiğimiz burada bitti. Artık robaya başlayacağız. Robada neler yapacağımıza şöyle çizim üzerinden bir bakalım. 80 ilmek başlamıştık. Bu 80 ilmeğin 24 ilmeği arka parçamız olacak. 11'er ilmek kollar olacak. 15'er ilmek önler olacak. Önlerde bu 15 ilmeği 7 ilmeğini kenar bantlarına ayırıyoruz. İlik ve düğme bantlarına. Yanında da 8'er ilmek kalmış oluyor. Yine aralarda reglen artışı noktalarında birer ilmeğimiz var. Ajurlu artış yapacağız veya ajur artışı uygulayacağız.
Onu da şöyle minik bir çizimle şurada göstermek istiyorum size. 2 kademeli bir artış olacak. Dolayısıyla 2 ön sırada, arka sıraları da sayarsak toplamda 4 sırada bir gerçekleştireceğiz bu V ajurumuzu. Ortadaki bakın şu çizgiler düz ilmekleri gösteriyor. Şu ortadaki şu bant bizim şu reglen artış bantlarımızı göstermiş oluyor. İlk sırada bu ilmeğin, bu tek ilmeğin her iki tarafında ajur yapacağım, artış yapacağım. Bir sonraki ön sırada ise bu ilk sırada artırdığımız ilmekler düz ilmeğe dönecek. Onların yanında artışlar yapacağız. Yani ikinci ön sıramızda bakın ortada 3 tane düz ilmek olmuş olacak. Kolay bir ajur modeli hem de şık duruyor. Bunu uygulayacağız şimdi roba noktalarımızda. Bu iki sırayı bitirdikten sonra tekrar aynen birinci sıradan başlıyor olacağız. Yani yine ortadaki ilmeğin her iki tarafından artış yaparak. Bunun yanında robada yine yaka düşürme çalışması yapacağız. Bunu ben önemsiyorum. Kullanış açısından çok daha konforlu oluyor bebekler açısından. O nedenle birçok uygulamada yapıyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Daha önce anlattığım videolar var. O videoları da ben hep sağ üst köşedeki linki ve videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İlk defa yapacak olanlar, deneyimli olmayanlar o geçmiş videolara bakarlarsa daha kolay anlayabileceklerdir. Burada hızlıca uygulamayı yapıp geçmek istiyorum fazla vakit almamak için. Bu yaka düşürme çalışmamızı 3 kademeli yapacağız. Yine ön parçalarımızı da yapacağız. Bu kenar bantların yanındaki 8 ilmeklik kısımlarda yapacağız her iki tarafta. Ve bu reglen artış noktalarının 2 ilmek, ikişer ilmek sırayla olmak üzere ikişer ilmek ilerleyerek 3 kere bu uygulamayı yapacağız. Toplamda bakın 3 noktada geri dönüşler yapacağız. Yakamızı düşürmüş olacağız. Şimdi bunun uygulamasını birlikte yapalım. Dediğim gibi şu an ön yüzdeyim. Yani şu noktadayız. Buradan ilk 15 ilmeğimizi örerek ilk reglan noktasına geliyoruz. İlk ilmekleri örmeden alıyoruz. ...15 tane ilmek ördüm. Normalde bu tarz roba artışlarında ben ayraçlar kullanıyorum, işaretleyiciler, ama burada ihtiyaç duymuyorum. Çünkü dolamalı artış yapacağız. Zaten çok belirgin bir şekilde görülüyor olacak artışlarımız. Şimdi 15 tane ilmek ördükten sonra ilk artış noktamıza geldik. Şu noktadayız. Önce ve sonrasında bu ortadaki bir ilmeğin önce ve sonrasında artış yapacağız. Şimdi normalde bu ajurlu artışlarımızı bakın iki şekilde yapabiliyoruz. Birincisi şu şekilde dolayarak yapabiliriz. Sonra ilmeği öreriz. Bu şekilde büyük bir ajur olmuş olur. Eğer ajurlar küçük olsun isterseniz bakın şöyle yaparız. Öne alırız ipi. Bu ilmeği örerken şu şekilde aynı zamanda hem de ajurumuzu yapmış oluruz. Bu şekilde ajurlarımız daha küçük olur. Ben bu şekilde uygulayacağım bu modelde. Bakın bu ortadaki ilmeği örerken aynı zamanda ajurumuzu da yapmış olduk. Öncesi artışımızı yaptık. Şimdi sonrası artışı için yine ipi öne alıyorum. Bir sonraki ilmek, ki bu bizim bir sonra kolda öreceğimiz 11 ilmeğin ilki. Onu örerken bakın ikinci ajurumu da yapmış oluyorum. Bakın şu ortadaki ilmeğimiz bizim reglan bölgesi ilmeğimiz. Eğer onu takip etmekte güçlük çekerseniz buraya bir tane ayraç takabilirsiniz bu ilmeği işaretlemek üzere. Şimdi dediğim gibi kola ait ilk ilmeği ördüm. Toplamda 11 tane olacak. Onu hemen tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Bakın bu yine bizim reglan bölgesi artış ilmeğimiz. Şu işaretlediğimiz bir tane ilmeğimiz. Bunun önce ve sonrasında artış yapıyoruz. Yine minik ajur olsun istediğim için ipi öne aldım bakın. O bir tane ilmeği örerken aynı zamanda ajur yapmış oluyorum. Çıkışında da hemen aynı şeyi yapacağım. Çıkış ajurunu yapmak için ve bu alacağım ilmek de arkaya ait 24 ilmeğin ilki olmuş olacak.
1 oldu. 24'e tamamlıyorum. 24 tane ördüm. Şimdi 3. reglan noktasındayız. Yine ajurlarımızı yapacağız. Önce yine şu şekilde ipi öne alarak aradaki bu reglan ilmeğini örerken bakın ilk artışı yapmış oluyorum. Sonra bir tane daha yapıyorum. Kolun ilk ilmeğini örerken. Evet, 11 ilmeğin ilkini ördük. 10 tane daha örüyorum. 11 tane ördüm. Geride bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani öne ait 15 tane ilmek, bir tane de son reglan ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada da önce artışımızı yapıyoruz. Bakın bu bir ilmeğin önce ve sonrasında ipi öne alarak o ilmeği örerken ilk artışı yapıyorum. İpi öne alarak bir sonraki ilmeği örerken ilk artışı, ikinci artışı yapıyorum. Bakın şimdi burada kısa satır uygulamamızı yapacağız. 2 ilmek sonra gerçekleştireceğiz bu uygulamamızı. Yani reglan artışından sonraki 2 ilmeği örüp öyle geriye döneceğiz. Biz bu ikinci artışımızı yaparken ilk ilmeği ördük. Dolayısıyla bir tane daha örüyorum. 2 tane oluyor. Geride bakın 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ilmeğimiz kaldı. 13 ilmek kalmışken geriye dönüyorum. İlk kısa satır uygulamamızı yapıyoruz şu an. Alman kısa satır tekniğini kullanacağım. Dediğim gibi daha önce anlattım. Videoları da var. O ekleyeceğim linklerden ulaşabilirsiniz detaylı anlatımına. Şimdi hızlı bir şekilde uygulamasını yapacağım. Bu son ördüğüm ilmeği sağ şişimi alarak ipi geriye doğru çekiyorum ve o tek ilmeği bakın çift ilmek haline dönüştürdüm. Sonra ipi öne alıyorum. Çünkü örgünün arka yüzündeyim ve ilmekleri ters öreceğim. Ters örerek bu arttırdığım ilmekler dahil bakın. Ters örerek devam ediyorum. Bunu nereye kadar yapacağım? Sıranın en başında artırma yaptığım, ilk artırmalarımı yaptığım noktaya kadar devam edeceğim. Arka yüzde en sondaki reglen artış noktasına geldim. Yani çizimimizde bakın şu nokta. Burada şimdi yine kısa satır uygulamamızı yapacağız. Ama önce bu arttırdığımız ilmekleri bakın bunlar çok net anlaşılıyor. Dediğim gibi ayraçla işaretlemeye gerek yok. Önce onları örüyorum. Aradaki ilmeği ve ikinci arttırdığım ilmeği de örüyorum. Ne yapmıştık? Kısa satır uygulamamız için 2 ilmek ilerleyip ondan sonra geriye dönmüştük. Bakın yine 2 ilmek örüyorum. Geride 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ilmeğim kalmışken geriye dönüyorum. Bu ördüğüm ilmeği yine aynı uygulamayı yapacağım. Bakın ipi öne alıp bu şekilde sağ şişe alıp bu ilmeği geriye doğru şöyle çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Sonrasında ilmeklerimi örmeye devam edeceğim ama bir bakalım nereye kadar devam edeceğiz. Şimdi ikinci artış sıramızda bu aradaki ilmeklerimiz 3 ilmeğe çıkıyordu. Anlatmıştım biraz önce. Dolayısıyla şu ilk artış sırasında artırdığımız bu dolama yaptığımız ilmekler düz ilmek olarak örülecek. Onlardan önce artışlarımızı yapacağız. Bakın artışlarımız nerede? Şu ortadaki ilmeğimiz. Bakın artışlarımız burada. 1 ve 2. İki tarafında artışlarımız var. Dolayısıyla bu artışlara ait ilmekler de düz ilmek olacak. Yani şu ve şu ilmek toplam 3 ilmek düz ilmek olacak. Bu 3 ilmeğin önce ve sonrasında artırma yapacağız. Yani şurada artırma yapacağım. Dolayısıyla bir tane daha örüyorum önce. Bu ilmeği de ördüm. Sonra bakın zaten görünüyor artırma yaptığım noktadayım, ajur noktasında. Burada şimdi tekrar ajur yapacağım. Öncesinde yani. İpi öne aldım. O ilmeği örerken ajuru yapmış oldum. Birinci ilmeği ördüm. İkinci ortadaki ilmek. Üçüncü ilmek. Toplam 3 ilmeği arada ördük. Şimdi çıkıştaki ajurumuzu yapalım. İpi yine öne alıp bakın arttırmamı yapıyorum. Bu aynı zamanda kola ait ilk ilmeğimiz. Şimdi devam ediyorum aradaki ilmekleri örmeye. İkinci reglan noktama geldim. Bakın ajurlu ilmeğe geldim. Ortadaki ilmeğim de bakın şu ilmek.
Dolayısıyla ortada kalması gereken 3 ilmeğim şu an önümdeki 3 ilmek. Bunun öncesinde yine artışı yapıyorum. Öne alıp ipi. İlk artışı yaptım. Birinci ilmeği de ördüm aynı zamanda. İkinci ve üçüncü ilmekleri de ördüm. Tekrar ipi öne alıp ikinci artırmayı yaptım. Bakın yine iki artırmanın arasında ortada 3 ilmek kalmış oldu. Arkaya ait ilk ilmeği de ördüm. Şimdi devam ediyorum. 3. ajur noktasına kadar aradaki düz ilmekleri örerek. Evet, 3. artış noktasındayım. Yine bakın artış yaptığım ilmekteyim. Ortadaki 3 ilmek görünüyor bu şekilde. Yine önce ilk artışımı yapıyorum. Birinci ilmeği örmüş oldum. İkinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği ördüm. İkinci artırmamı da yaptım. Bakın ikinci ajurumuz da oluşmuş oldu burada da. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum son ajur noktasına gelene kadar. Evet, yine bir önceki ajurlu ilmeğe geldim bakın. Ortadaki ilmek bu. Ajurlu ilmeklerim kenarlardaki 2 ilmek. Bu 3 ilmeğin başı ve sonunda yine artış yapacağız. Önce burada yapıyorum. Aradaki 1, 2, 3 ilmeği örüyorum. Sonra çıkışta da yine artırmayı yapıyorum. Ve sonrasında bakın bir önceki sırada geri dönüş yaptığım çift ilmek haline gelmiş ilmeğe geldim zaten. O 2 ilmeği bakın bu şekilde birlikte alıyorum. Şöyle bir ilmeğimi de düzeltiyorum. Sonra ikinci kısa satır uygulamamız için 2 ilmek daha ilerliyoruz. Kenardan 2, 4, 6, 8, 11 ilmek kalmışken tekrar geriye dönüyoruz. Hep aynı uygulamayı yapacağız. Hızlı hızlı geçmek istiyorum o nedenle. Bakın bu ördüğüm ilmeği sağ şişe alıp ipi geriye doğru çekerek çift ilmek haline dönüştürdüm. Sonra ipi öne çevirdim. Çünkü örgünün arka yüzündeyim ve ters öreceğim. Ters örerek ilmekleri sıra sonundaki kısa satır yaptığım şu noktadaki yani ilmeğe kadar geliyorum. Bakın son reglen artış noktasındayım. Artış yaptığım ilmek bu ilmek. Onu örüyorum. Aradaki 3 tane ilmeği örüyorum. Sonra ikinci artış yaptığım ilmeği örüyorum. Sonra arada bakın bir ilmek var. Onu ördükten sonra geriye döndüğüm ilmeğe geldim. Çift ilmek şeklinde. O 2 ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Böylece kısa satır yaptığım, geri dönüş yaptığım daha doğrusu ilmeği de örmüş oldum. Şimdi bir sonraki geri dönüş için 2 ilmek ilerliyorum. Kenardan bakın 2, 4, 6, 8, 11 ilmek kaldı yine diğer tarafta olduğu gibi ve geri dönüyorum. Bu ördüğüm ilmeği sağ şişe alıp yine artık aynı uygulamalar hızlı bir şekilde uyguluyorum. Geriye çekerek ipimi çift ilmek haline getiriyorum. Şimdi örüyorum önümdeki ilmekleri. Şimdi nereye kadar öreceğim bir bakalım. 2 sırasını, 2 ön yüzünü tamamladık V ajurumuzun. Toplamda zaten 4 sırada oluşuyor. Bir ön yüz artırıyoruz. Arkada artırmıyoruz. 2 oldu. 3. sıra ön yüz tekrar artırıyoruz. Arkada artırmıyoruz. 4 sıra. Toplamda 4 sırada V ajurumuzu tamamlamış oluyoruz. Bakın oluştu zaten. 2 tane burada artışlarımız. 2 tane de burada. Böyle bu şekilde oluştu artışlarımız. Şimdi tekrar baştan başlayacağım. Yani şu ortadaki ilmek bakın ilk artış yaptığım 2 ilmeğin arasındaki düz ilmek şu ilmek. Yine onun iki kenarında yapacağım şu ilmeğin. Ona kadar bakın önümde 3 tane ilmek var. Onları öreyim. Geldim bakın o ortadaki ilmeğe. Çok kolay görünüyor zaten. Yine burada yapıyorum şimdi artışımı. İpi öne alıp o ilmeği örerken ilk artışı yapıyorum. İpi öne alıp sonraki ilmeği örerken ikinci artışı yapıyorum. Kol ilmeklerine başlamış olduk. Bir sonraki artış noktasına kadar onları örüyorum. Evet,
Evet, bakın bir sonraki ilk ajur yaptığım 2 ilmeğin arasındaki ilmeğe geldim. Bu arada kaç ilmek var hiç bu sayılara takılmayın. Direkt buradan şu ilmeği çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ona kadar örün. Onun öncesinde ipi öne alıp o ilmeği örerken bir artış yapın. Sonra yine ipi öne alıp sonraki ilmeği örerken ikinci artış yapın. Çok basit. Hiç kafanızı karıştırmayın. Şimdi bakın şu ilmeğe kadar öreceğim. Şu ilmek. Yine onun önce ve sonrasında artış yapacağım. Bakın o ilmeğe geldim. Artışlarımı yapıyorum. İki ilmeği arttırmış oldum. Şimdi son olarak bakın şu ilmeğe kadar öreceğim. Evet, yine o ilmeğe kadar geldim. Bakın artışımı yapıyorum. İlmeği örüyorum. Tekrar artışı yapıyorum. Şimdi geri dönüş yaptığım ilmeğe geleyim. O da zaten çok net anlaşılıyor. Bakın işte bu ilmek çift ilmek halinde. Onu örüyorum. İkisini birlikte alarak. Bir sonraki geri dönüş için 2 ilmek daha ilerliyorum. Kenarda bakın 2, 4, 6, 9 ilmek kaldı ve bu bizim 3. ve son geri dönüşümüz oldu. Bu taraftaki son. Bir kere de bu tarafta döneceğiz ve bitecek onlar. Aynı uygulamayı yapıyorum. Anlatmayacağım artık. Bu ilmekleri ters örerek diğer baştaki kısa satır yaptığım noktaya kadar geliyorum. Evet, doladığım ilmekleri de ördüm ve bakın bir önceki sırada geri döndüğüm çift ilmeğe geldim. O 2 ilmeği yine birlikte ikisini birden alarak örüyorum. İpin katına dikkat edelim. Evet. O ilmeği de örmüş olduk. Son kısa satırımız için 2 ilmek daha ilerliyoruz. Ve kenarda yine bakın 2, 4, 6, 9 ilmek kaldı. Diğer tarafta olduğu gibi. Son kez geri döndük. Artık bundan sonra geri dönme yok. Sıraları son ilmeğe kadar örerek tamamlayacağız. Hemen bunu da çift ilmek haline getiriyorum. Ve örgümü örmeye devam ediyorum. Şimdi en son artırmamızı hemen ortadaki ilmeğin iki kenarında yapmıştık. Bu sefer yine 3 tane ilmek kalacak ortada. Kenardaki birer ilmekleri de öreceğim. Bakın oraya kadar 5 ilmek var. Onları öncelikle öreyim. Zaten bakın bir önceki sırada artırma yaptığım ilmeğin üstüne geldim. O ilmekteyim şimdi. Bu 3 ilmek ortada kalmış olacak. Dolayısıyla şimdi ajurumu yapıyorum. Birinci ilmeği ördüm, ikinci ilmeği ördüm, üçüncü ilmeği ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bu şekilde bu sıradaki artışlarımızı da yapalım. Anlaşıldı artık. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölgedeki artışlarımızı yapalım. Son kısa satır noktamızda görüşelim. Bakın son reglan noktasına geldim. Ortadaki ilmeğim, bakın bu ilmek, kenarlarında birer ilmekle birlikte 3 ilmeğim bu şekilde oluştu. Yine başında ve sonunda artış yapacağım bu 3 ilmeğin. 3 ilmeği ördüm. Sonunda da artışımı yapıyorum. İkinci V ajurumuzu da tamamlamış olduk. Bir sonrakinde yine ortadaki ilmeğin hemen kenarlarında dolama yaparak devam edeceğiz. Şimdi kısa satırlarımız da bitti. Dediğim gibi çift ilmeğimize gelelim öncelikle. Bakın geldik. O ilmeği yine ikisini birlikte alarak örüyorum. Bu şekilde. Ve sonra artık kenarda kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İlk defa örüyoruz bakın bu ilmekleri lastikten sonra. Hep geri döndüğümüz için bunları örmemiştik. Son ilmeği de örerek alıyorum. Ve
kısa satırları tamamlamış olduk. Bakın oluştu. Burası henüz daha lastik yeni bitti. Hiç burada yol almamış durumdayız ama bakın buralarda bayağı bir örgümüz genişledi. Bu ön tarafta da yine lastiğimiz duruyor. Şimdi geriye geldiğimizde de orada devam edip lastik kısmını da öreceğiz. Şey de söyleyeyim. Şimdi kenarlardaki 7 ilmeklerimiz haroşa olacak. Onları arka yüzde de düz örüyoruz. 7 tane ilmeği düz örüyorum bakın. 5, 6 ve 7. Diğer sonraki ilmeklerimiz düz örgü olabilmesi için arka yüzden ters örüyoruz. Evet, arka yüzden ters örerek devam ettim. Bakın son geri dönüş yaptığım çift ilmeğe geldim. O ilmeği de şöyle birlikte alarak örüyorum. Ve artık bu tarafa devam edeceğim. Son 7 ilmeğe kadar 2, 4, 7 ters ördüm. Son 7 ilmeği haroşa olabilmesi için kenar lastiğimizi düz olarak örüyorum. Son ilmeği de düz örerek alıyorum. Evet, robamızı belli bir noktaya getirdik. Bakın 2 tane V ajurumuz oluştu. Reglan artış noktalarımızda. Aynı zamanda yaka düşürme çalışmamızı da tamamladık. Onu da şöyle göstereyim. Bakın bu kısımlar daha aşağıda arkaya göre. Güzel bir yaka düşürme çalışması olmuş oldu. İlk iliğimiz burada. Belli bir mesafeye geldikten sonra ikinci iliğimizi açacağız. Onun bilgisini de paylaşacağım. Şimdi bundan sonra artık örgünün sadece ön yüzlerinde artışlarımızı yapacağız. Reglan noktalarında. Arka yüzlerde ortayı ters örerek kenardaki 7 ilmeklerimizi arka yüzde de düz örerek devam edeceğiz. Ve artışlarımız anlattığım gibi en son ikinci yani ortada 3 ilmek varken artışlarımızı yaptık. Şimdi bir sonraki seferde yine bu ortadaki bir ilmeğin hemen iki kenarında yapacağım. Bir sonraki ön yüzde ise 3 ilmeğin iki tarafında yapacağım. Bu şekilde tekrarlayarak V ajurlarımızı yapmaya, aynı zamanda da roba artışlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Belli bir uzunluğa geldikten sonra robamız artışlarımızı noktalayacağız. Ben o noktaya geldiğimizde hem ilik aralığını hem de kaç tane artışı yaptığımız bilgisini sizlerle paylaşacağım. Evet, roba artışlarını tamamladım. Toplamda 18 artış yaptım. Bakın şöyle gösterirsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplam 9 V ajurla 18 tane artış yapmış oldum. Bu kadar artış bir yaş için yeterli. Eğer 2 yaş için örmek isterseniz 2 artış daha yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada kolları ayırmadan önce bir 3 sıra haroşa örmek istiyorum bütün ilmekler için. Bu arada iliği de söyleyeyim. İlk ilikten sonra bakın ikinci iliği 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haroşa sırası sonra açtım. Ayrıca daha önce paylaştığım bir teknik vardı haroşa lastikte, kısa satır uygulaması diye. O uygulamayı da yaptım. Bu haroşa lastiğin gerdirmesinden kaynaklı o görüntü bozukluğunu düzeltmek üzere. Bu arada bir kere geri dönüş yaptım. O tekniği anlattığım videoyu da yine sağ üst köşeye ve videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakıp izleyebilir ve aynı uygulamayı sizler de yapabilirsiniz. Şimdi bu arada artırma yapmadan gövdeye geçmeden önce artırma yapmaksızın 3 sıra haroşa örmek istiyorum. Bütün ilmekleri düz örerek önden ve arkadan 3 haroşa sırasını, yani toplamda aslında 6 sıra, 3 ön 3 arka olmak üzere toplamda 6 sırayı örüp gelelim. Evet, roba artışlarından sonra 3 haroşa sırası ördüm bütün ilmeklerimle. Şimdi artık kol kısmını ayırabiliriz. Örgünün ön yüzündeyim. Ön taraftaki ilmekleri, öne ait ilmekleri ördüm. Nereye kadar ördüm? Bakın şu bir tane en baştan beri takip ettiğimiz şu bir tane düz ilmeğimiz vardı. O ilmeğimiz, bakın şu ilmek. Onu kola dahil edeceğim.
ondan önceki ilmekler öne dahil olacak. Şimdi toplamda 15 ilmekle başlamıştık en başta önde. 18 artırma yaptık. 33 tane ilmeğimiz oldu. Şu an ben 32 tanesini düz örüp geldim. Şu an 33. ilmek öne ait son ilmekteyim. Onu şöyle yapacağım, bakın. Bu aradaki kesme işleminin düzgün durması için öne ait son ilmekte bakın 2 kere batarak aynı ilmeğe, bir böyle bir de arkadan batarak 2 ilmeğe çevireceğim. Yani bir tane ilmek arttırmış oldum. Bu ilmeği, arttırdığım ilmeği sol şişime alacağım. Şu an ön tarafta 33 tane ilmeğim, öne ait ilmeklerim şişimde bekliyor. Şu aranın düzgün durması için yaptık. Boşluk oluşmaması için yaptık bu işi. Bu ürettiğimiz ilmekle şimdi burada kol ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız. Tekrar bu ilmeği sağ şişime alıyorum. Kola ait ilk ilmek ki bu, bakın şu ortada düz olarak gelen çubuk şeklindeki düz ilmeğimiz. Onu örüyorum ve bu arttırdığım ilmekle üzerinden atlatarak kesme işlemini yapıyorum. Şu an bir tane ilmek kestim. Bu arada pıtırcıklı kesme yapacağım. Şöyle ikinciyi de keselim. İkinci ilmeği de ördüm ve kestim. Yakası fırfırlı olacağı için yeleğimizin kol kesimi de biraz şirin olsun, çıtı pıtı olsun diye bu şekilde kesme yapacağım. Şimdi 2 tane ilmeği kestikten sonra bakın şu oluşan ilmeği tekrar sol şişime takıp aynı ilmekten bir tane daha ördüm. Tekrar taktım sol şişime. Aynı ilmekten bir tane daha ördüm. Yani 2 tane zincir çekmiş gibi oldum buradaki ilmeğe. Sonra bu şu an olduğumuz ilmeğin dibinden, bakın şuradan bir tane şişimi geçirip sol şişimi şu şekilde dibine bağlamış oluyorum aslında. Bu 2 tane zinciri şöyle örüp sonra oluşan ilmeği de onun üzerinden geçirdim. Minik bir pıtırcık oluşmuş oldu burada. Şimdi bir sonraki ilmeği örüyorum. Aralarda 2 ilmek yapacağız. Daha da geniş yapabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz dilerseniz. Bakın birinciyi ördüm ve kestim. İkinciyi ördüm ve kestim. Bu ikinci ilmeğin üzerinden aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Tekrar şişe alıp bir tane örüyorum. Tekrar şişe alıp bir tane daha örüyorum. 2 tane zincir çekmiş gibi düşünebilirsiniz buraya. Sonra yine bu ilmeğin dibinden bakın şişimi şuraya geçiriyorum. Buradan tekrar şöyle batarak örüyorum ve bu oluşan ilmeği de, ilk ilmeği bunun üzerinden geçirerek kesiyorum. Sonra 2 kesme daha yapacağız. Aralarda dediğim gibi 2 ilmek kesiyoruz. Bir tane kestim. Bir tane daha kestim. Bu oluşan ilmeğin içinden yine aynı şekilde bakın 2 kere örüp sonra dibinden şöyle bağlayıp bu oluşan 2 ilmekle zincirlikli kısmı, sonra onu da kesiyorum. Sonra tekrar kesmeye devam ediyorum. 2 ilmek daha. 1 2. Bakın bu işlem sonucunda şöyle tırcıklı bir kesme şeklimiz oluşuyor. Şirin de bir görüntü. Dediğim gibi yakası fırfırlı olacağı için onunla uygun da bir görüntü olmuş olacak. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Bakın. Oluşan ilmeğin içinden 2 kere örüyorum. Dibine şöyle batarak dibine bağlamış oluyorum bu oluşan 2 ilmeği ve onu da şöyle keserek bitiriyorum. Sonra 2 tane ilmek örüyorum ve kesiyorum. 1 2. Yine aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde şu kolun bitiş ilmeğine kadar kesmeye devam edelim. Orada göstereceğim yine ne yapacağımızı. Evet, aynı şekilde kapamaya devam ederek kol ilmeklerini tamamladım. Bakın şu an tam bu ortadaki devam etmekte olan bir tane düz ilmeğimiz vardı en baştan beri, hatırlarsanız. Tam onun üzerindeyim. En son 2 tane kesme yaptım. Ama bu ilmeği şu an fazla oluşmaması için, arka ilmeklerimizde fazlalık oluşmaması için bir tane daha kesiyorum.
ve bu ilmekle birlikte arka ilmeklerini başlatmış oluyorum. Şimdi bakın birinci kolu kestik. Aynı şekilde şimdi arka ilmeklerimi öreceğim. Bu ortadaki ilmeğe kadar geleceğim. Orada yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Öncelikle örelim hemen arka ilmeklerimizi. Evet, arka ilmeklerimi örüp geldim. Şu an 59 tane ördüm. Son 60. ilmek de arkaya ait. Bakın şu düz ilmeğin devamı eden ilmeği şu. Ondan bir önceki ilmekteyim. Tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi bu ilmeği yine çift öreceğiz. Önce önden sonra arkadan örerek başlayacağız. Bu oluşan ilmekte çünkü kesmelerimizi yapacağız. Bakın yine bu düz ilmeği kol kısmına dahil ediyorum. Şu an o düz ilmeği örüyorum. Onu ördüm. Bu oluşan arttırdığım ilmekle ilk kesmeyi yaptım. Aynen diğer tarafta yaptığımız işlem. İkinci kesmeyi de yaptım. Ve bunun üzerinden şimdi pıtırcığımı yapıyorum. Bir taneyi yapayım. Sonra devam edeyim ben. Bakın aynen yine dibine batarak ve oluşan ilmeği keserek pıtırcığımızı oluşturduk. Arkasından 2 tane ilmek daha kesiyoruz. İkinci kestiğimiz ilmeğin üzerinden yeni pıtırcığımıza başlıyoruz. Evet, bu şekilde ikinci kola ait ilmeklerimizi de kapatalım. Evet, ikinci kolun ilmeklerini de kapattım. Bakın yine bu aradaki reglam bölgesindeki ilmeği de kola dahil edeceğim. Onu da örerek kapatıyorum. Ve bu oluşan bir fazlalık ilmeğimizi de kapatmak üzere ön parçaya ait ilk ilmekle onu da kapatmış oluyorum. Şu an şişimde yine 33 tane ilmek kaldı. Onlar da ikinci öne ait. Bu 33 ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, kol kesimlerini tamamladıktan sonra örgümüz bakın bu şekilde. Oldukça cici oldu kol uçları. Şöyle katladığımızda bu şekilde bir duruşu olacak. Şu an şişte sadece önlere ve arkaya ait ilmeklerimiz kaldı. Şimdi bunları birleştirip sonrasında da gövde modelimizi uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. Ama bu aşamada bir miktar ilmek almak istiyorum ben gövdeye geçerken. Kaç ilmek alacağımızı da modelimize göre belirleyeceğiz. Şu an şişte ön parçalarımızda 33'er ilmek, arka parçamızda 60 ilmek var. Toplamda 2 tane ön 66, 60 daha 126 tane ilmek yapıyor. Uygulayacağımız model bakın şöyle basit, şirin bir model. 3 tane ajurdan oluşan, şu şekilde 3 ajurdan oluşan basit bir model uygulayacağız gövde kısmında. Modelimizin tekrarları için bakın kenardan ilk başlangıçta 7 ilmekle başlıyoruz. Sonrasında bir dola yapıp arkasından bir kesme yapıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Yani 7 artı 2 9 tane ilmekten oluşuyor modelimizin bir tekrarı. Sonra ikinci tekrarı için bir 9 ilmek daha ekliyoruz. Bu şekilde ilmek sayısı 9'un katları şeklinde çoğullanırken en son simetrik olması için örgünün başlangıçtaki 7 ilmek olduğu gibi başlangıç tarafında son tarafa da bir 7 ilmek ekliyoruz. Yani 9'un katları artı 7 ilmek şeklinde ilmek sayımızı belirliyoruz model için. Şimdi tekrar bizim şu an şişte bulunan ilmek sayımıza geri dönersek 126 tane ilmeğimiz var demiştik. Bu 126 tane ilmekten kenarlardaki bu 7'şer ilmek ön bantlarımızı çıkartırsak yani toplam 14 ilmeği 126 eksi 14 112 ilmek bizim orta kısımda modeli uygulayacağımız ilmek sayımız olur. Bu 112 ilmeği modelimize uydurmak için 9'un katı artı 7 şekline dönüştüreceğiz. Bunun için 112'ye en yakın 9'un katını buluyoruz. 117'dir o 9'un katı olan ilmek sayımız. 117'ye de 7 ekliyoruz. Modelimizi simetrik yapabilmek için az önce söylediğim sebepten ötürü. Toplamda ulaşmak istediğimiz ilmek sayısı 124 oluyor. Yalnız hatırlatayım tekrar, bu 124 orta kısımda modeli uyguladığımız kısım. Kenar lastiklerimiz hariç.
Dolayısıyla 112'den 124'e kadar toplamda 12 tane ilmek arttırmamız gerekiyor bu hesabımıza göre. Bu artışları da 12 ilmek artışımızı da 3'er tane önlerden 3, 3, 6 tane, 6 tane de arka parçamızdan olmak üzere toplam 12 ilmek şeklinde artıracağız. Şimdi ön yüzde kapamıştık kolları. Arka yüzdeyiz. Bu yüzde arka tarafta artırmalarımızı yapıp ön ve arkaları birleştireceğiz. Sonrasında da model uygulamasına başlayacağız. Şimdi kenardan lastik ilmeklerini örerek başlıyorum örgünün arka yüzünden. 7 tane lastik ilmeğimi ördüm. Şimdi artık şu ana kadar haraşo örmüştük bu ara kısımda. Şu an düz örgüye geçeceğim. Çünkü bakın modelimizin taban uygulaması düz örgü üzerine kurulu. Dolayısıyla düz örgü olacak artık bu model kısımları. Örgünün arka yüzünde olduğum için ters öreceğim doğal olarak bu kısmı. Şimdi ters ilmekle örerek başlıyorum. Artırmamızı ne demiştik? Her önde 3 tane artıracağız. Mesela başlangıç kısmında bir tane artıralım. Bakın şöyle. Şu ilmeğin altındaki ilmeği bakın şöyle şişe alarak bir tane artırmamı yaptım. Devam ediyorum. Ortalarda bir tane artıralım. Ortasına geldim hemen hemen. Bir tane daha artıralım. 2 oldu. Devam ediyorum. Sona doğru bir tane daha artıracağız. Burada artıralım mesela bir tane daha. 3 tane ilmek arttırmış oldum ilk ön parçada. Şimdi ön ilmeklerini ördük. Sırada arkaya ait ilmeklerimiz var. Onları şöyle şişin ucuna doğru çekelim. Şimdi bakın bu arayı birleştiriyoruz. Burada ipimizi biraz gergin tutalım. Arka parçamızda toplamda 6 tane artırma yapacağız. Bir tanesini yapalım. Yine aynı yöntemle bakın. Arttırdım. Devam ediyorum. Aralıklarla bu arkaya ait ilmeklerde 5 tane daha arttıracağım. Toplam 6 olacak. Sonra burada yine bu iki kısmı birleştireceğim ve diğer önde 3 tane daha arttıracağım. Böylece toplam 12 tane arttırmış olacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Evet, arka yüzden artırmalarımızı yaparak sırayı tamamladık. Aynı zamanda kol altlarını birleştirmiş olduk her iki tarafta. Şu an itibariyle şişimizde ortada model kısmında 124 tane ilmeğimiz oldu bu artırmalarımız sonucunda. Her iki tarafta 7'şer ilmek lastik bantlarımız var. Onları da eklersek toplam 138 tane ilmeğimiz var. Onu da not alalım. Bu 138 ilmekle modelimizi kurmaya devam edeceğiz şimdi. Modele başlamadan önce bakın şurada modellerin aralarında bir miktar düz örüyoruz. Onu uygulamak istiyorum ben. Hemen modele başlamak istemiyorum. 4 sıra, yani 2 ön 2 arka sıra olmak üzere toplam 4 sıra düz örgü öreceğim. Önden düz, arkadan ters örerek bu orta kısımları, kenar kısımlarım sarhoş olacak zaten. Bu şekilde 4 sıra örüp modelimize öyle başlayalım. Evet, toplam 4 sıra ördüm. Şimdi artık model uygulamamıza başlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şurada göstereyim. 2 ön yüz, 2 arka yüz olmak üzere 4 sıradan oluşuyor. İlk sırada şu ilk birer ajurlarımızı yapıyoruz ön yüzde, arka yüzde ters örüyoruz. İkinci ön yüzde 2 tane ajurlarımızı yapıyoruz. Arka yüzde tekrar ters örüyoruz ve 4 sırada modeli tamamlamış oluyoruz. Sonra arada tekrar 4 sıra düz ve ters öreceğiz. İkinci tekrarında modelin
yine bu ajurlarımızı ortalara gelecek şekilde yerleştireceğiz. İlk kısımda kenardan 7 ilmekle başlıyoruz. İkinci kısımda kenardan 3 ilmekle başlıyoruz. Bu bilgileri verdikten sonra uygulamasını yapalım. Öncelikle lastik ilmeklerimizi örüyoruz. Sonra 7 tane kenar lastiğini ördükten sonra 7 tane düz örüyorum. 7 düzden sonra ajurumuzu yapacağız. Şu gördüğümüz ajuru. Sonrasında hemen yanında da kesmemizi yapacağız. Şu ajurları ben yine öne alıp örerken yapacağım. Kesmemizi de sola kesme yapacağız. Bu kesmelerin yönleri önemli. Bütün model boyunca söylediğim şekilde yaparsanız düzgün bir görüntüsü olacaktır modelinizin. Şimdi sola kesmeyi bakın. Benim ilmeklerimin yönü değiştirmem gerekiyor. Siz farklı şekilde alıyorsanız belki gerekmeyebilir. Aynı şekilde alıyorsanız değiştirirseniz sizde iyi olur. Bakın bu şekilde hem dolama yapmış oluyorum hem bu iki ilmeği yönlerini çevirip sola kesmiş oluyorum. İlk ajurumu yaptım. Şimdi arada 7 tane ilmek örüyorum yine. 7 tane ördükten sonra aynı işlemi tekrarlıyorum. İpi öne alıyorum. Bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Çünkü sola kesme yapacağım. Bakın bu şekilde hem dolama yapıyorum hem de iki ilmeği birlikte örmüş oluyorum. Devam ediyoruz aynı şekilde 7 ilmek örüyorum. Sonra yine ipi öne alıp iki ilmeğin yönlerini değiştirip bu şekilde hem ajur hem de kesme yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, devam ediyorum. 7 tane ördüm. Şimdi dolamamı ve kesmemi yapıyorum. Sonrasında kalan ilmekleri örüyorum. Yedi tane ilmek kaldı kenarda. Sonra lastik ilmeklerini de örüp sırayı tamamlıyorum. Arka sırada lastik ilmekleri haricindeki bütün ilmekleri ters örüp geliyoruz. Evet, arka yüzden ilmekleri ters örüp geldik. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. İkinci ajur sırasını yapacağız. Bakın bu sırada ikişer tane ajurumuz var. İlk sırada yaptığımız ajur bir düz ilmek olarak örülürken bu ajurun iki kenarına birer tane ajur yapacağız. Kesmelerini ise sağ tarafta ajurdan önce, sol tarafta ajurdan sonra yapacağız. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımıza bakalım. Kenar lastiklerimizi ördükten sonra 5 ilmek örüyoruz. Neden 5? Bakın. Şu ajur ilmeğimiz, şu ilmek. Bundan önceki iki ilmeği keseceğiz ve araya ajur yapacağız. Bu ilmeği düz öreceğiz. Ajurun üzerindeki ilmeği. Sonrasına bir tane ajur yapıp sonraki iki ilmeği keseceğiz. Uygulamamız bu şekilde. Çok basit bir uygulama. O nedenle 7 tane ilmeğin 2 tanesini keseceğimiz için 5 tane örerek başladık. Şimdi bu taraftaki kesmemiz sağ tarafta olduğumuz için, ajurun sağ tarafında olduğumuz için sağa doğru olacak. Sağa doğru kesmeyi bakın böyle yapıyorum. Şöyle önce biraz bollaştırayım ilmekleri. Bu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Kesmeyi yaptıktan sonra hemen ajur yapmak üzere ipi öne alıyorum. Ortadaki ilmeğimizi, bu ajurun üzerine gelen ilmeği düz öreceğiz demiştik. Onu örerken düz, aynı zamanda burada bakın ajurumu yapmış oluyorum. Bu ajurun öncesine yaptık, şimdi sonrasına yapacağız. O nedenle tekrar ipi öne alıyorum. Bu taraftaki kesmeyi yaparken ikinci ajuru da yapmış olacağım. Bu taraftaki kesmemiz sol tarafta olduğumuz için sola doğru olacak. O nedenle ilmeklerin yönünü önce çeviriyorum. Sonrasında hem ajuru yapıp hem de kesmemi gerçekleştiriyorum. Bu sıradaki uygulamamız da bu şekilde olacak. Şimdi saymaya gerek yok. Arada kaç ilmek örecektik gibi, hani bunlara konsantre olmayın. Dediğim gibi bakın şu ajurun üzerindeki ajur ilmeğinden önceki iki ilmeğe kadar örüyoruz. Yine de eğer merak ederseniz kaç tane olduğunu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 tane örmüşüz.
Geldik bakın bu 2 ilmeğe. Onları önce sağ tarafta olduğumuz için sağa kesiyoruz. Sonra ajur ilmeğindeyim. Öncesinde bir ajur yapacağım. Onu düz öreceğim. Ajur yaptım ve düz ördüm. Sonrasında yine bir ajur yapıp kesmeyi yapacağım. Sol tarafta olduğumuz için sola doğru kesiyoruz. Evet, bu ikinci uygulamamızı da yaptık. Üçüncüyü de birlikte yapalım. Bakın yine ajurdan önceki 2 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi bu 2 ilmeği birlikte sağa doğru keserek alıyorum. Hemen arkasından ajur ilmeğine geldiğim için öncesinde ajur yapıp o ilmeği düz örüyorum. Sonrasında ajur yapıp sonraki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, sıra sonunda son ajur ve kesmemi yaptım. Kenarda kalan ilmekleri örüyorum. Onların sayısı 5-6 tane. Sonra lastik ilmeklerimi örüp sırayı tamamlıyorum. Ön yüzü tamamladıktan sonra arka yüzde yine bütün ilmekleri ters örerek tamamlayacağız. Şu an modelimizin ilk uygulaması bitmiş durumda. Bir sonraki uygulamaya geçmeden önce arada yine 4 sıra düz öreceğiz. Yani bu arkadan öreceğim şimdiki sırayı saymıyorum. Onun haricinde 2 önden 2 arkadan olmak üzere 4 sıra daha öreceğiz. Şu an öreceğim sırayı da sayarsanız toplam 5 sıra olacak. Bu 5 sırayı örüp ondan sonra modelin ikinci yarısında tekrar görüşeceğiz. Evet, model uygulamasından sonra 4 sıra ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Şimdi modelin ikinci kısmını uygulayacağız. Dediğim gibi ikinci model uygulamasında ajurlarımız ilk sıradaki ajurların aralarına gelmiş olacak. Bunun için şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeklerini ördükten sonra 7 tane 3 ilmek örerek başlıyorum. İlkinde hatırlarsanız 7 ilmek örerek başlamıştık. Burada 3 ilmek örerek başlıyoruz. Sonra aralar yine 7 olacak. Yine aynı uygulamayı yapıyorum. İlk ajur uygulamasındaki aynı şeyleri uygulayacağız. Önce dolama yapacağız. Sonra sola kesme. İpi öne aldım. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum. Hem ajur yapıyorum, dolama yani, hem de iki ilmeği kesmiş oluyorum. Şimdi ilk baştaki ajurumuzu yaptık. İkinci ajurumuz ilk sıradaki bu iki ajurun ortasına gelecek. Bunun için 7 ilmek örüyoruz yine arada. 7 tane ördüm. Yine aynı uygulamayı yapacağım. İpi öne alıyorum. Sonraki 2 ilmeği sola keserken aynı zamanda da bakın ajur yapmış oluyorum. Tam bu iki ajurun ortasına gelmiş oldu bu ajur. Şimdi devam ediyorum yine 7 ilmek örerek. Aynı uygulamayı devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. 7 tane ördüm. Şimdi ipi öne alıp son ajur ve kesmeyi yapacağım. İlmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ajur ve kesmeyi yapıyorum. Geriye 2 tane ilmek kaldı. Onları örüyorum. Arkasından lastik ilmeklerini de örerek sırayı tamamlıyorum. Arka sıradan bütün ilmekleri ters örerek devam edeceğim. Arka sırayı ters örüp geldikten sonra modelin şimdi ön sırasındayız. 2 ajurlu sırayı uygulayacağız. Kenar lastiğine ait 7 ilmeği ördükten sonra bir ilmek örüyorum. Ve bakın ilk uygulamamızda hatırlarsanız ajur ilmeğindeyiz. Ajur ilmeğinden 2 önceki ilmekteyiz. Hatırlarsanız ne yapmıştık? Bu ajur ilmeğinden önceki 2 ilmeği sağa doğru kesmiştik. Şöyle biraz bollaştırıp sağa doğru kesiyoruz. Sonra bu ajur ilmeğinin önce ve sonrasında tekrar ajur yapacağız. O nedenle ipi öne alıyorum. Bu ajur ilmeğini düz örüyorum. Burada bir tane ajur yaparak ortadaki ilmeği düz örerken sonrasındaki ajuru yine ipi öne alarak ve sonraki 2 ilmeği sola doğru keserek örüyorum. Bakın ortadaki ilmeği ördük. Ajura ait ilmeği önce ve sonrasında ajur yaptık.
Onların sağ ve solunda ise kesmelerimizi yaptık. Sağ tarafta sağa kesme, sol tarafta sola kesme. Aradaki ilmeklerimizi örüyoruz şimdi. Bir sonraki ajurdan önceki 2 ilmeğe kadar. Ki onlar 4 tane oluyor. Bakın ajur ilmeği, ondan önceki 2 ilmek. Onları yine sağa doğru kesiyorum. Ajur ilmeğinden önce bir tane dolama yapmak üzere ipi öne alıyorum. Ajur ilmeğini örüyorum. Sonra yine bir dolama yapmak için ipi öne alıp sonraki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bu kesmelerin yönleri önemli. Aksi halde modelimiz bu şekilde durmaz. Evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, sıranın sonunda son ajurları yapacağım. Bakın, ajur ilmeğinden önceki 2 ilmekteyim. Onları sağa doğru kesiyorum. İpi öne alıyorum. Ortadaki ajur ilmeğini örerken ilk dolamayı yapıyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Sonraki ilmekleri sola doğru keserken ikinci dolamayı yapmış oluyorum. Geriye sadece bir tane ilmeğim kaldı ve kenar ilmekleri. Böylece modelin ikinci uygulamasının 2 ajurlu sırasında tamamladık. Örgünün arka yüzünden ilmekleri ters örerek, kenar ilmekleri hariç hepsini ters örerek devam edeceğim ve ikinci model uygulamamız tamamen bitmiş olacak. Sonra araya 4 sıra daha, 2 düz 2 ters olmak üzere 4 sıra daha öreceğiz ve üçüncü model uygulamasını tıpkı ilk uygulamada olduğu gibi kenardan 7 ilmek bırakarak tekrar başlıyor olacağız. Arkasından arada yine 4 sıra örüp ikinci model uygulamasını tekrarlayacağız. Kenardan 3 ilmek bırakarak. Bu şekilde model uygulamamıza devam edeceğiz. Gövdemizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bu sırada dikkat edeceğimiz şeyler, iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar bakın 1, 2, 3 tane ilik açtım. İlik aralarını 14 sıra yapmıştım. Aynı şekilde ilikleri açmaya devam edeceğim. Ayrıca bu haroşa lastik kısmı gerdirmeye başladığı noktalarda daha önce videosunu paylaştığım şekilde haroşa lastikte kısa sıralar videosunda anlattığım şekilde burada kısa satır uygulamaları yapacağım. Bu şekilde gövde kısmını örmeye devam edeceğim. İstediğim uzunluğa geldiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet, hileyi örmeye devam ettim. Bakın toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere modeli uyguladım. Ondan sonra haroşa lastiğe geçtim. Bütün ilmekleri haroşa örerek 4 sıra haroşa ördüm. Şu an için uzunluğunu söyleyeyim size. Şöyle arkadan enseden itibaren eteğe kadar 32,5-33 santimetre kadar yeterli bir uzunluk. Şimdi artık örgünün arka yüzünden örerek keseceğim. Böylece haroşa sıramız 5'e çıkmış olacak. Hem ilmeklerimizi keseceğiz hem de 5 sıra haroşayı tamamlamış olacağız. Şöyle hep kullandığımız teknikle örerek kesme yöntemiyle bakın örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Evet, ilmeklerin hepsini kapattım. Sonra ipi kesip bir miktar arkada yürüttükten sonra buradaki işimizi tamamlamış oldum. Eğer fırfır yapmak istemezseniz yeleğimiz şu an bitmiş oldu. Bu haliyle kullanılabilir. Düğmelerini diktiğimizde son halini vermiş olabiliriz. Ama ben hem farklı bir detay katalım yeleğe hem de fırfır yapmayı öğrenelim istediğim için şimdi yaka kısmına fırfır yapacağım. Evet, fırfır yapımına başlayalım. Bakın şu yeleğin sağ ön kısmından başlayacağız. Burada yaka kısmındaki haroşa ilmeklerin bittiği sırayla yan taraftaki haroşa lastiğin kesiştiği nokta, bakın tam köşe noktamız şurası. Şimdi buradan itibaren ilmek almaya başlayacağım. Bakın şöyle yapıyorum. Bu lastik kısmının en alt sırasındaki haroşa sırasından alacağım ilmekleri. O haroşa ilmeklerinin de bakın bir altta bir üstte parçaları var. Alttaki parçalarından alacağım. Tam bu lastiğin bittiği, bakın şu lastiğin bittiği noktadan itibaren alt parçalardan bakın böyle şişime ilmek almaya başlıyorum. Bu şekilde sırayla her ilmekten bakın
takip ederek atlamaksızın her ilmeğin bu alttaki parçasını şişime ilmek olarak alıyorum. Bakın şu reglan noktasına geldik. Oradan da aynı şekilde ilmeğimi alıyorum. Sonra devam ediyorum. Dediğim gibi ilmek atlamaksızın bu şekilde bütün ilmekleri alacağız. Nereye kadar? Diğer uçtaki bu kenar lastiğinin başladığı noktaya kadar. Bakın kenar bandına kadar ilmeklerimi aldım. Şöyle oldu son hali. Her iki tarafta da bu kenar bandının hemen yanından başlayarak bütün ilmekleri almış olduk şişimize. Şimdi örmeye başlayacağız. Şöyle çeviriyoruz. Burası fırfırın ön yüzü olacak. İpimizi buradan bağlayacağız. Şöyle bir miktar ucunda bırakıyorum. Sonrasında bu kısma dikebilmek için. Fırfırların araları normalde 3'er ilmek olacak. 3 ters ilmek. Ama bu kenarlarda, daha doğrusu iki başta 2'şer ilmek olacak. O nedenle şöyle ipimi ters örerek bakın şuradan bağlıyorum. Bir tane ilmeği ters ördüm. Devam ediyorum. İkinci ilmeği de ters olarak ördüm. Şimdi iki taneden sonra bir dola, bir düz örgü yapacağız. Dolamayı yine küçük minik ajur olsun istediğim için ben bu şekilde bakın burada bir sonraki ilmeği düz örerken ipi hiç arkaya almadan önde bırakarak bakın bu şekilde örerek yapıyorum. Bu sayede hem bir tane ajur yaptım, artırmış oldum, yani bir tane ilmeğimi, bir tane de düz örmüş oldum. Şimdi ikinci fırfırımıza geçeceğiz. Dediğim gibi normalde fırfır aralarımız 3 ilmek. O nedenle artık 3 tane ters örüyorum. 3 ters ördüm. Sonra bakın yine şöyle hem düz örerek bir tane hem de arada artırmamı yaparak devam ediyorum. Yani 3 ters, bir dola, bir düz şeklinde devam edeceğiz. Uyguluyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ters. Bir sonraki ilmeği bu şekilde bir dola, bir düz. Tekrar da bakın devam ediyorum. 3 tane ters. Sonra hiç ipi arkaya almadan bir dola, bir düz. Bu şekilde devam edelim uygulamamıza. Bir dola ve bir düz. En son 2 tane ters kaldı. Denk geldi. Gelmeye de bilirdi. Mesela bir tane kalabilirdi. Tek ters kalabilirdi. Hemen aradan bir tane ilmek çıkarırdınız. Ya da 3 kalabilirdi. O zaman ikisini birlikte alarak 2'ye düşürürdünüz. Ama önemli olan diğer tarafla simetrik olabilmesi için sonuçta 2 tane ters kalması son ilmekte. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. En son 2 tane ters örmüştük. Onlar bu yönde düz görünecek. Aralarda birer tane düzlüğümüz var ve birer de dolamamız var. Bu doladığımız ilmekler hep düz ilmeklere ilave olacak. Yani her artırmada düz ilmeklerin sayısı 1 artacak. Şimdi öncelikle 2 tane tersi bu yönden bakın 2 tane düz olarak ördüm. Sonra bir tane düz var. Bu yönde ters oldu. Onu ördüm. Ve doladığım ilmek var. Onu da ters örüyorum. Neden? Çünkü doladığımız ilmekler dediğim gibi düz ilmeklere hep dahil olacak. Ama bu taraf ters yön olduğu için ters olarak örüyoruz onları. Yani ilk önce 2 düz 2 ters ördüm. Şimdi 3 düz örüyorum. Çünkü artık aradaki terslerimiz 3'e çıkıyor biliyorsunuz. Onlar burada düz oldu. 3 düz ördüm. Sonra 2 ters. Sonra yine aradaki ilmeklerdeyim. 3 tane düz. Sonra yine düz ilmeğimiz ve doladığımız ilmeğimiz 2 tane ters oldular. Yani kısacası bu sırayı 3 düz 2 ters örerek devam edeceğiz. Sıra sonuna geliyorum. Bakın yine 3 tane düz 2 tane ters, en son kenarda 2 tane
düz kaldı. Şimdi tekrar ön yüze geçtik fırfır için. Burada yine artırma yapacağız. Sadece ön yüzlerinde artırıyoruz. Artırmalarımız hep bu düz kısımlardan olacak. Şimdi yine önce 2 tane tersle başlıyorum. Sonra bakın artık düzümüz 2'ye çıktı. Bir önceki sırada artırdığımız ilmekle birlikte. Önce dolamamızı yapıyoruz. Yine bu şekilde düzü örerken dolamamızı yapmış olduk. İkinci düzümüzü de örüyoruz. Sonra aradaki terslerimiz 3'er tane. 3 tane ters örüyoruz. Düze geçerken bakın dolamamızı da yapıyoruz. 2 tane düz örüyoruz. 3 ters. Dolarken aynı zamanda ikinci ilmeği de örüyoruz. 3 ters. Dolama ve 2 düz. 3 ters. Dolama ve 2 düz. Dolamalarımızı hep bu 3 terslerin yanında yapıyor olacağız ve bu yaptığımız dolama ilmeklerimiz hep bu düz ilmeklere katılacak. Bu şekilde devam edelim sıramızı. Yine sıra sonundayım. 3 tersten sonra bakın bir dola ve 2 düz yapıyorum. En son 2 ters örerek yine sırayı bitiriyorum. Şimdi yine arka sırasına geçtik. Artırma yapmayacağız. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde öreceğiz. Kenarda 2 tane tersimiz vardı. Onlar burada düz olarak görünüyor. Şimdi arada 2 ters ve bir de doladığımız ilmek var. Onu da ters örüyoruz. 3 oluyor. Devam ediyorum. Şimdi artık tersler 3 tane. Yani 3 düz ördüm. 3 ters. 3 düz ördüm. Doladığım ilmekle birlikte 3 tane ters. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın artık belirginleşmeye başladı. Aralarda ters ilmeklerimiz var. Sonra düz ilmeklerimiz her sırada birer tane artarak bu şekilde fırfırlarımızı oluşturmaya başladı. Şimdi 3. artırmamızı yapalım. Yine uygulamamız aynı olacak. Kenardan 2 tersle başlıyoruz. Sonra tersin hemen yanında arttırma yapacağız. Kuralımız hep bu. Aynı zamanda düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Artık düzlerimin sayısı 3'e çıktı. 3 ters. Dolama ile birlikte bakın 1, 2, 3 tane düz örüyorum. 3 ters. Dolama ile birlikte ilk düzü örüyorum. İkinci düz ve üçüncü düz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, ön yüzden artırdık. Şimdi arka sıradayız. Yine önce kenarda 2 düz. Sonra arada 1, 2, 3. Doladığımla birlikte 4 ters. Sonra 3 düz. 4 ters. 3 düz, 4 ters. Sona kadar yine bu şekilde devam ediyoruz. Evet, 3 artırmamızı tamamladık. Bakın artık fırfırın modeli iyiden iyiye belli oluyor. 2 kere daha arttırma yapacağız. Hızlı hızlı hemen onları da yapalım. Yine 2 tersle başlıyoruz. Sonra ilk dolama ile birlikte düzleri örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane. Sonra 3 ters. Dolama ile birlikte yine bakın 1, 2, 3, 4 ters. Yani 4 düz pardon. 3 ters 4 düz şeklinde devam edeceğiz bu sırada da. Tekrar arka yüzdeyiz. 2 düzle başlıyoruz. Arada bakın kaça çıktı terslerimiz. 1, 2, 3, 4. Doladığımızla birlikte 5 oldu. Sonra 3 düz. 5 ters.
3 düz 5 ters şeklinde de bu sırayı devam edeceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve son kez artırma yapacağız. Aynı şekilde yapıyoruz yine. 2 tersle başlıyoruz. Sonrasında terslerden sonra hep artırmamız var. Dolama yaparak sonraki düz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi 3 ters. Sonra dolama yaparak bir sonraki düz ilmeği örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 ters, dolama ve 5 düz şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, ön sırada son artırmayı yaptıktan sonra şimdi arka sıradayız. Yine düzleri düz, tersleri ters örerek bu sırayı da tamamlayalım. 2 düzle başladık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 doladığımızla birlikte 6 ters oldu. Sonra 3 düz ve tekrar 6 ters şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Örerek kesme yöntemiyle ilmeklerimizi kapatacağız. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde. İlk ilmeğimiz tersti. Onu ters olarak alıyorum. İkinci ilmeğimiz yine ters. Onu ters olarak örüp ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlmekleri olduğu gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde. Sonra bir düz ilmek vardı. Düz ördüm. Onu kestim. Tekrar bir düz ilmek. Düz ördüm ve kestim. Tekrar düz ilmek. Tekrar düz ilmek. Evet, düz ilmekler bitti. Sırada bir ters ilmek var. Onu ters örüyorum ve ters olarak ördükten sonra kesiyorum. Yine bir ters ilmek var. Ters olarak örüp kesiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri olduğu gibi örüp ondan sonra keserek sıramızı tamamlayalım. Evet, bütün ilmekleri kapattım. Sonra ipimi yine bir miktar bırakarak ucunda kestim. Bakın, güzel bir fırfırımız oldu. Gayet şık ve cici. Şimdi bu kenarlarını böyle zaman içerisinde kıvrılmasın ya da kötü durmasın diye bu yan tarafa tutturacağız. Bu tarafta ilk başlangıç ipimiz vardı. Onu bir iğneye takıyorum. Şöyle düzeltip birleştireceğim. Bakın, şu ilk başladığım düz ilmeğin kenar parçasından, şuralarından şöyle birleştireceğim. Önce olduğum yere bir bağlayayım onu. Sonrasında bakın, bu ilmeklerden bu kenardaki düz ilmeklere şöyle geçerek birleştireceğim. Son bir tane daha bakın, şöyle birleştirelim ve tutturmuş olalım. Şimdi bu ipimizi arkaya alarak arkada saklayabiliriz. Diğer tarafta da bitiş ipimizi bir miktar uzun bırakmıştık. Onu kullanabiliriz bakın. Burada sadece şuna dikkat edelim. Tam olarak nereye gelmesi gerektiğini önce hesaplayıp o noktadan başlayalım bağlamaya. Aynı şekilde arayı birleştirelim. Karşılıklı birleştirdikten sonra yine ipi alta geçirip burada yürüterek yine saklıyorum.
Evet, yeleğin örgüsünü tamamladık. Düğmelerimizi dikelim ve son haliyle tekrar görüşelim. Evet, düğmelerimizi diktik, yeleğimizi tamamladık. Hem cici hem de şık bir yelek olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.